Merhaba, Doktor Koray Erdoğan, Asmet Klinik İstanbul. Hem arkadaşım hem hastam Enver Bey bugün konuğumuz. Kendisine 3600 gram ektik. Bir yıl 8 ay önce, yani neredeyse 20 ay olmuş. Finaset kullanmamıştınız galiba, değil mi? Yani bir buçuk ay gibi kullandım. Daha sonra devam etmedim. Dış etkiler sizi engelledi. Yani evet, acaba herhangi bir yan etki boşu görmüş müydünüz? Bir yan etki görmemiştim ama işte psikolojisi oluyor insanda. Acaba bu ilaç bir şey zarar veriyor mudur? Gerek var mı? Şimdi bir de saçınızı da güzel görüyorsunuz böyle. Ya da ihtiyaç yok falan diye bıraktım yani. Tamam. Nasıl bir süreçti? Neler yaşadınız? Öncelikle başta bir korku vardı ama gelip sizle ilk muayene olduğumda, gördüğümde, değerlendirdiğimde sonuçların daha iyi olabileceğini düşününce o korkuyu yendim. İnsanda korkusu oluyor değil mi? Hani doğal olmaz, Ya pişman doğal olurum. olmaz, o kadar benim durumum kötü değil ki niye yapıyorum gibi düşünceler vardı. Ama yaptığıma gerçekten çok memnunum. Yani sonuçları görünce çok ciddi fark var ki bunu dışarıdan eş, dost, akraba herkesten duyuyorum. Ve hiç belli olmuyor. Evet, o önemli çok bir şey. başarılı bir operasyon Evet, olduğunu bence de düşünüyorum. yani Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten yaptığıma çok memnun kaldım. Süreçte hiç yorulmadım. Az önce bahsettiğim gibi yani 4. gününde Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Stada maça gittim. Hangi maçta? Kazandığımız maç mı? Kazandık. Şu en son Evet. 1-0 olan Evet, maç. evet o maç. Gittiğinize değmiş. Değdi. Yani o maç her zaman Bir de değer. deplasmana gittiniz mi? Yok, Yok Kadıköy'de. ya. Biz ilk kazandığımız maç orada değil miydi? Kazanmış mıydı? Berabere mi kalmıştık? Ya ben berabere 0-0 berabere kaldık ya pardon. 0-0. Bizim Genelde stattaki- kazandığımız için kazandık deme refleksi oluyor yani. Ya son maçı kazandık galiba. Evet, Geçen sene son maçı kazandık. Ben de vardım o maçta. Var mıydınız? Evet ben de vardım o maçta. Yani bir tedirgin oluyordum tabii, saçlar kesiliyor, uzayacak falan ama kesikken de rahatsız olmadım. Geçiş sürecinde de hiç rahatsız olmadım. Her gün yıkamaya gelinmesi gerekiyordu. Yaptırmaya nasıl ikna oldunuz? Öncelikle Referans mı oldunuz? Öncelikle referans tabii ki de öncelikle siz de güven verdiniz. Yani sizle konuşup burada görüştüğümüzde içim rahatladı. Operasyonun ve sonrasının korktuğum kadar zor bir süreç olmadığını, öyle bir ağrılı, sancılı bir süreç olmadığını, ben hiç ağrı kesici kullanmadım. Yani operasyondan sonra da sağ olsun arkadaşlar her ihtimale karşı ağrı kesici vermişti bana. Hiç kullanmadım. Sadece işte tek yaşadığım şey 2-3 günlük bir hafif ödemdi. Yani yüzde bu gözaltı şuralarda falan yanlış hatırlamıyorsam. O da dediğim gibi 4. gün geçti. Evet, yani ödeme engelleyici şeyler var. Biliyorsunuz o yüzey ödeme olmasın diye bazı haplar var. Ya da işte şuraya böyle hani ninja bantları bağlıyorlar ya bazı Onu da yapmadık klinikler. biz yani. Öyle O da yoktu şeyler bizde. Yani şişlik zaten işlemin doğal bir süreci ve ağrısızlı bir şey de değil. Yani bazı hastalar bana çok soruyorlar hani şişlikle ilgili acaba şişer miyiz diye. Ya ben çok da önemsemiyorum açıkçası. Yani çünkü Ya o kadar da olsun yani sonuçta ciddi bir operasyon ben mutlu bile geçiyor. oluyorum. Biraz da kan dolaşımının iyi olduğu için bir kriter benim için şişlik olması. Onun için hani şişmesine ben değilim, mutsuz olmuyorum hastamın şişmesine. Onu engellemek için de bir tedavi uygulamıyorum özellikle. O ninja bantlarını da asla kullanmadım. Evet kullanmadık yani. Açıkçası hiçbir şey kullanmadık yani. Bir operasyondan sonra bir bandaj vardı. Ertesi gün onu alındı. Burada bir yıkandık. Yıkamayı öğrettiler bana. Sonra ben yıkamaya da kendim hallettim yani. Buraya Gelmediniz. ev biraz uzakta, karşı tarafta. Yani biraz yakından da göstereyim. Tabii. İnsanlar görsünler. Geleyim mi? Yok şöyle kalmanız yeter. Yani çok güzel gözüküyor hakikaten. Şu arkanızdan da çevireyim istersen sizi. Önüm. Dolu önümüz zaten çok iyi. Başınızı şöyle full geriye doğru yatırın. Hah. Tepeyi çekmemiştik zaten değil mi? Evet hiç çekilmedi. Sadece ön taraf. Aslında finasteride kullansanız falan var ya bu tepenin yoğunluğu da daha güzel olacak. Biliyor musunuz? Yani en azından şimdi ikinci seans için erken zaten bir şey yapmaya gerek yok. Ama hani sanki biraz şimdi bile başlasanız finasteride o tepeler falan bayağı bir Yok kazınmış. tekrar motive oldum başlamaya, tamam. Başlayacağım, sizi dinleyeceğim bu sefer. En azından bir ay kadar gider Yani bence. bir ay, bir iki ay daha gider. Peki bugün niye buradasınız? Bugün bir arkadaşımı getirdim. O da beni gördüğü için, kendisi ve eşi daha doğrusu, eşinin de yönlendirmesiyle sonucu bu kadar iyi olduğunu görünce onu yönlendirdik buraya birazcık. Ya eşler destekliyorsa genelde en çok bu nişan döneminde. Nişanı destek oluyor çünkü düğün var. Evet. Ve düğüne damadın saçlı olmasını istiyor genelde kızlarımız. Nişana kadar nasıl bir baskı? İşte ektir falan filan, sonra evlendikten sonra genelde
bu destek bitiyor. Ama burada istisnai bir durum var. Burada istisnai bir durum var. Evet, eşlerin desteklemesi çok önemli. Ben şunu söyleyebilirim. Bunu yaptırmak için yani bilmiyorum videoda belki önceki halini gösterirsiniz. Öyle çok kötü bir veya rahatsızlık duyduğum bir saçım yoktu ama yani yaptırmaya yönelik bir durum varsa ve bir eğilim varsa bunu ne kadar erken yaptırırsanız o kadar iyi olduğunu yaptırdıktan sonra Daha iyi idrak ettim. Yani Belki böyle olacağını bilseydiniz belki birkaç yıl önce. en az 4 sene önce yaptırmıştım. Yani birazcık direndim o korkudan dolayı galiba o birazcık. Ama hiç korkulacak bir şey olmadığını da görünce hiç ağrı sızıyor. Yani operasyon sürecinde arkadaşlar, ekip o kadar yardımcı oluyor ki hiç ne ağrı, ne sızı, ne sonrasında bir ağrı kesici hiçbir şey yaşamadım çok şükür. Keşke dedim zaten önceden yapsaydık. Yapılmaya niyeti olan, meyilli olan birisinin beklemesini gereksiz buluyorum açıkçası. Vallahi çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür kabul ederim. ettiğiniz için. Estağfurullah, Çünkü ben teşekkür bir ederim. sürü hastamız var. Ama çok azı tabii bu tür videoları kabul ediyorlar. Sizin kabul etmeniz bize destek oluyor. Çünkü Estağfurullah, ne demek, her YouTube zaman. kanalımız da 100 bin oldu değil mi Özer? Evet, oldu. 100 bin takipçimiz var kanalımızda. Tabii şu anda 100 binin hepsi seyreder mi bilmiyoruz ama ciddi bir rakama ulaştık. O da Özer'in sayesinde. O da çok çalışıyor. O da bana baskı yapıyor. İşte hocam video yapın ama kabul edecek insan bulmak sizin gibi zor. Estağfurullah, ne demek, her zaman. Yani ben o kadar memnunuz ki ne deseniz yaparız yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.